Canlarım, bugün mayalıdan cevizli lokul tarifi veriyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz, abone olursanız, beğenirseniz çok sevinirim. Harika oluyor. Lütfen deneyin, yorumlarınızı bekliyorum. Cevizler dökülüyor böyle açarken. Arkadaşlar çok güzel pişti. Çok güzel oluyor. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün haşhaşlı lokul yapıyorum. Cevizli. Burada 8 bardak unum var. 4 bardak su, 1 yemek kaşığı maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Mayadan başlayayım arkadaşlar dökmeye. Şeker. Arkadaşlar tuzu mayanın yanına katmıyoruz. Bir değişik oluyor. İyi olmuyor. Arkadaşlar bu kullandığım kabı da kızım almış. Böyle ölçülerde kullandığı. Ondan da Allah razı olsun. Şöyle karıştıralım, yoğuralım. Arkadaşlar biz çocukken yapılan bunun adına lokul derdik. Ninemgil lokul der, anam lokul der. O yüzden kimileri de çörek diyor. Siz ne derseniz deyin gal. Çörek deyin, lokul deyin. Çok güzel olur haşhaşlıca. Bu sefer cevizli yapacağım ben inşallah. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah iyilik, sağlık versin. Bugün haşhaşlı lokul yapıyorum. Cevizli. İçine ceviz saçacağım. Çok güzel olur bu da kahvaltılarda. Allah izin verirse hep beraber yapalım. Arkadaşlar, bütün hastalara Allah şifa versin, derman versin. Çaresiz Allah kimseyi bırakmasın. Kurban olduğum çok zor. Bütün hastalara dua ediyorum. Allah'ım birbirimizin duası kabul olur. Allah derman versin Mevlam. Allah kimseyi zor durumda bırakmasın. Arkadaşlar hamurumuz oldu. Örtüyorum. Mayalanmaya bırakıyoruz. Yaparken görüşürüz canlarım. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Hamurumuzu senetimizi alıyoruz. Kabımızdaki hamurları bir alın. Ben gazlı hamur.
Arkadaşlar biraz yağlı haşhaş atarak tepsimizi yağlıyoruz. Senedimi de yağlıyorum. Böyle haşhaşlı yağına. Arkadaşlar böyle senedimi yağlıyorum. Haşhaşla karışık yağ. 3 yemek kaşığı haşhaş, bir çay bardağı yağ. Bunu böyle karıştırıp hem tepsime hem senedime sürüyorum. Böyle açıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir cevizli lokul olacak. Cevizimizi saçıyoruz arkadaşlar. Her tarafına böyle. Cevizi de istediğin gibi yapmak deneyeyim derseniz istediğin kadar ceviz koyabilirsin. Arkadaşlar. Arkadaşlar cevizi saçtıktan sonra böyle kıvır kıvır yuvalıyorsun. Yani kıvır kıvır diyorsun. Yuvalıyorsun diyorsun arkadaşlar. Böyle sarıyorsun. Çok güzel olur bu arkadaşlar. Canlarım. Şöyle döndüreyim. Arkadaşlar böyle 3 parmağımı koyarak kesiyorum. Böyle tepsimize çiziyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu açması harika. Aç açabildiğin kadar.
Arkadaşlar, köyden geldim. Oğlan kardeşlerimin hanımları süt verdi. Sütlü yaptım. Yoğurt yaptım. Çok güzel oldu. Yoğurdu hatta videoya çekeceydim, çekemedim. Kaymaklı kaymaklı çok güzel oldu. Oluyor. Ben devamlı köye gittim mi veriyor gelinlerimiz. Onlara teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah işlerini güçlerini rast getirsin canlarım. Gelinimiz değil, benim kardeşlerim. Onları çok seviyorum. Kabağı da kardeşimin hanımları verdi. Bunu da yeni pişirdim. Akşam pişirdim. Çok güzel olur. Lokuluna yemesi. Arkadaşlar, size böyle bir video hazırlamak istedim. Allah gelinlerimizin, ölmüşlerinin, babamın, dedelerimizin, gelinlerimizin akrabalarının Allah gali bildiği gibi kurban olduğum etsin. Nasıl dua edilir? Önüne varsın der kimisi. Kimisi canına değsin der. Arkadaşlar, Allah işlerini güçlerini rast etsin. Kurban olduğum Allah'ım. Bana da veriyorlar. Yoğurtsuz hiç koymuyorlar. Sütsüz hiç koymazlar. Allah razı olsun. Birini bin etsin. Bunları çok buradan çok seviyorum. Gelinler, sizi öpüyorum. Sevgili canlarım, abonelerim, Allah sizden de razı olsun. Sizi de çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Böyle canlarım. Köyden süt getirip de yoğurdunu yapmak satınlardan çok üstün canlarım. Market yoğurdu gibi olmuyor. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Lokulu kapattın mı? Ali kapatma bakalım. Arkadaşlar bak, lokulu bölmeyi unuttum. Cevizlerim döküldü. Isırırken ağzına gelir galip. Geri böyle şeyden açalım Ali. Çok güzel oldu arkadaşlar vallahi. Nineler, ne olursunuz yapın, çocuklara yedirin, torunlara, oğlunuza, kızınıza. Katları da harika oldu. Pişmesi de çok güzel oldu arkadaşlar. Pişmesi deyince bunu diyordum. Yarım saatte pişti benim fırınımda. Ben bu kaynayasıga 200 dereceyle durduruyorum. Kaynadıktan sonra ben 160'a indiriyorum derecesini. Çok güzel pişiyor. Ama tabii fırından fırına fark ediyor diyorlar canlarım. Onu bilmiyorum. Gerçekten maşallah ve benim fırınımdan çok memnunum. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim canlarım.